Ölüm gerçeğinin kaçınılmaz olduğu dünyada insanın gerçek manada sahip olduğu tek şey kendi varlığıdır. Fakat yalnız olmadığımız bu dünyada her karar ve davranışımız mutlaka kendi sınırlarımızın dışına taşıp bir başkasının sınırlarına ulaşmakta, dış dünyada hesaba katmadığımız ve çoğu zaman farkında olmadığımız etki alanları oluşturmaktadır. Bu videoda kişinin kendi varlığıyla ne yapacağı gibi son derece kişisel bir edimin bile toplumsal dünyadan ayrı incelenemeyeceğini savunarak intihar olgusuna sosyolojik bir boyut kazandıran Durkheim ve sunmuş olduğu intihar olgularını inceleyeceğiz. Her kültürde farklı şekillerde kendini gösteren intihar olgusu üzerine pek çok fikir ileri sürülmüştür. Genel hatlarıyla bakıldığında intihar olgusuna tarih boyunca sosyolojik, psikolojik, felsefi gibi farklı birçok açıdan yaklaşılmıştır. Ayrıca hemen hemen her toplumun bu olguyla ilgili kendi ilke ve kurallarını ortaya koyduğu da görülmektedir. Antik toplumlardan ilkel kabilelere kadar her kültür kendine göre intiharla ilgili inanışlar ve mitler oluşturmuştur. İntihar geçmişte bazı toplumlarda benimsenmiş ve hatta bazı durumlarda başvurulması zorunlu bir davranış biçimi olarak kabul edilmiştir. Eski İskandinavlarda doğal ölüm utanç verici kabul edilir ve yaşlanan kişiler daha onurlu bir ölüm biçimi olarak kabul edildiği için kendilerini uçurumdan atarlardı. Bugün bile bazı Güney Pasifik adalarında intihar onurlu bir davranış olarak değerlendirilir. İlkel toplumlardaki intihar olgusu daha çok kahramanlık türünden olan intiharlardır. Durkheim ilkellerde elcil intiharların daha sık olduğunu belirtmiştir. İntiharla ilgili en eski yazıt olan Oedipus mitolojisindeki epikastik intiharı da bu türden bir intihardır. Bazı antropolojik incelemeler ilkel kabilelerin bazılarında intihar olaylarına hiç rastlanmadığını bildirirler. İlkel insan, uygar insanla kıyaslandığında kendi içindeki intihar eğiliminin farkında değildir. İlkel insanlar yüksek uygarlıktan haberdar olunca intihar oranları artmaya başlamıştır. Örneğin eski Yunanlılar Roma uygarlığına katıldıklarında intihar oranı en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Fransız sosyolog Emile Durkheim, sosyal bilimlerde istatistik yöntemlerin kullanıldığı ilk çalışma niteliği taşıyan kapsamlı çalışmasında önce intihar hakkında genelleşmiş kanıları karşılaştırma yöntemini kullanmıştır. Sosyal bilimler için doğa bilimlerinde olduğu gibi kesin ve kabul edilebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlayarak istatistiki verilerle kalıplaşmış görüşlerin ve kelimelerin anlamlarını da irdelemiştir. İrdelemesini yaptığı görüşler intiharı akıl hastalığı, ırk, kalıtım, iklim ve hava sıcaklığı, yanılsama etkenleriyle açıklamak isteyen görüşler olmuştur. Durkheim'ın tezine göre intiharların esas nedenleri toplumsaldır. Nitekim kendisi geriye bir tek etken kalıyor, toplum etkeni demiştir. Durkheim çalışmasında şu öğeler üzerinde durmuştur. İntihar üzerinde toplum dışı etkenler ruhsal bozukluklardan kaynaklı olarak ele alınabilir. Örneğin melankoli, saplantı, tepkisel intiharlar gibi psikolojik durumlar intihar üzerinde etkili olabilir. Öte yandan Durkheim, intiharla arasında düzenli ve tartışma götürmez bir ilişki bulunan hiçbir ruhsal bozukluk durumu yoktur sonucuna varmıştır. İntiharın kalıtsal yönünü işleyen kuramların geçersiz olduğunu German, Kelt-Romen, Islav, Ural-Altay türleri arasında örnekleyerek açıklamış ve bir nedensellik bağı kuramamıştır. Yine intiharın yaşlara göre değişiklik göstermesi, herhangi bir organik durumun onun belirleyici nedeni olmayacağını göstermektedir saptaması, toplumsal etkene verdiği değeri ortaya çıkarmaya yetmiştir. Fakat Durkheim intihar oranları ile kozmik nedenler arasındaki ilişkiyi de araştırmıştır. İklim ve mevsimlik hava sıcaklık değişimlerini ele almıştır. Ve yine bunun da intihara etkisini tam anlamıyla saptayamamıştır. Durkheim intiharı toplumsal nedenlere bağlı bir eğilim olarak göstermeyi tercih etmiş, temelde 4 ayrı grupta ele almıştır. 1. Bencil yani egoistik intihar. Bireyin üyesi olduğu kümeler arasındaki bağlar ne kadar zayıflarsa onlara bağımlılığı o ölçüde azalır. Sonuç olarak da yalnızca kendi kendisine dayanır ve kendi kişisel çıkarları üzerine kurulu davranış kuralları benimseyerek onlardan başka kural tanımaz hale gelir. Bu durumda bireysel benin toplumsal ben karşısında ve onun aleyhinde aşırı ölçüde vurgulanmasını bencillik olarak kabul edersek, aşırı bir bireyselcilikten kaynaklanan özel intihar türüne bencil intihar denebilir. Topluma bağlı olarak yaşamak ihtiyacında olduğumuzu savunan Durkheim, bireyin dinsel zümre, aile kurumu, siyasal toplum, politik zümre ile bütünleşme ölçüsüyle ters orantılı olarak intihar oranlarının değişmekte olduğunu belirtir.
Toplumsal bir varlık olan birey ancak çevresini oluşturan toplum içinde bir bütün olmakla birlikte sosyal rollerini yerine getirebilir. Bu durum bireyin benlik bütünlüğüne ve sosyal uyumuna olumlu yansır. Bunun tersi durumlarsa bireyi toplumsal anlamda yalnızlaştırarak toplumun dışına sürükler. Sosyal uyumsuzluk da bireyi bencil intiharlara sürükleyebilir. Aşırı bireyselleşme intihara götürdüğü gibi yeterince bireyselleşmeme de aynı sonuçları doğurur. 2. Elcil intihar. İnsan toplumdan koptuğunda kolaylıkla intihara başvurabileceği gibi toplumla gereğinden fazla bütünleştiğinde de kendini öldürebilmektedir. Bu intiharlarda toplumu aşırı içselleştirme söz konusudur. Duruma göre bu intiharlar yiğitlik ve saygınlık göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Kendini öldüren kişi toplumsal bir ödevi yerine getirmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kimse onursuzlukla suçlanır. Çoğu zaman da dinsel cezalara çarptırılır. Bazı dinlerde Budizm, Hinduizm, Jainist dini ve özellikle Japon kültüründe abartılmış erdem biçimiyle bu tür intihara sıkça rastlanmaktadır. 3. Anomik intihar. Anomik intiharlar toplumun yapısında meydana gelen değişikliklerle bireyin yaşam biçiminin, değerlerinin alt üst olması sonucu gerçekleşen intiharlardır. Ekonomik krizlerin intihara neden olduğunu belirten Durkheim, bunun nedeninin aslında zenginlik ya da fakirlik değil, toplumsal yapıdaki değişiklik olduğunu belirtir. Asıl dikkate alınması gereken şey, toplumda meydana gelen değişikliğin bireyin yaşam koşullarını doğrudan veya dolaylı olarak alt üst etmiş olmasıdır. İşte intiharların nedeni tam da bu anomi, yani kargaşalık halidir. Durkheim'in çağdaş toplumların en belirgin özelliklerinden biri olarak nitelediği anomik intiharlar, bireyin toplum arasındaki bağların zayıflaması ve sosyal çözülmenin giderek gelişmesi, yani çağdaş toplumumuzun evrensel bunalımı olarak da nitelendirilebilir. 4. Kaderci intihar. Durkheim, gerçekte var olmasının pek olası olmadığını düşündüğü teorik bir intihar, anomi intiharlarının tam zıttı olan intihar türüne de değindi. Bu tür intiharlar baskıcı koşullar altında benliğin ve failliğin inkarıyla sonuçlanan, aşırı sosyal düzenleme koşulları altında meydana gelen kaderci, yani fatalistik intiharlardır. Sürekli istismar ve aşırı düzenlemenin olduğu hapishanelerde mahkumlar yaşamak yerine ölmeyi isteyebilir. Durkheim, geliştirdiği diğer kavramların aksine kaderci intiharın yalnızca teorik bir kavram olduğunu ve gerçekte var olmasının pek olası olmadığını düşünüyordu. Sonuç olarak Durkheim'e göre intihar, nedenleri yadsınamayacak kadar toplumsal olan bir olgudur. Bu olgunun nedenlerini belirleyen güçler, belirli bir toplumda oluşan ve kişide intihar dürtüsü yaratmanın da ötesinde kolaylıkla intiharın kendisine sürükleyebilen itici güçlerdir. İntihara götüren bu toplumsal güçler muhakkak ki bir toplumdan diğerine ya da kültürler arasında dahi değişiklik gösterecektir. Durkheim çalışmalarında vardığı sonuç, ilk bakışta bireysel yapının bir sonucu gibi görünen intiharların gerçekte toplumsal yapının bir sonucu olduğudur. Video bitti, sağlıkla kalın.